İhsan Hocam, Muharrem ayı nedir? Bu ayda neler yapılır? Kerbela olayının ve Hazreti Hüseyin'in şehadetinin bugüne ulaşan mesajı nedir? Şimdi Muharrem ayı sadece İslamiyet'te ve Alevilikte, Sünnilikte değil, diğer dinlerde de İbrahimi dinlerin özellikle Yahudilikte kullanılır. Dinler tarihinde geçer. Mesela e, Nuh'un tufanının 10 Muharrem'de kurtulduğu söylenir. E, Yahudilerin Hz. Musa'nın önderliğinde Firavun'un zulmünden 10 Muharrem'de Mısır'dan çıkarak kurtulduğu söylenir. Rivayetlere göre peygamber de Medine'ye gelince Yahudilerin 10 Muharrem'de oruç tuttuğunu görünce o da 10 Muharrem'de oruç tutmaya başlıyor ve biz Musa'ya onlardan daha yakınız diyor. Böyle rivayetler vardır. Bunlar tabii rivayetler. Özellikle İslam'da Muharrem ayı malumunuz kameri aylar. Araplar da kameri ayları kullanıyordu. Kameri aylar ne demek? Yani 12 ay var işte bizim Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran gibi. Onlar da kameri takvimi kullanıyor. Onların da kendilerine göre ayları var. İslam dünyası, Arap tarihi, İslam tarihi bu kameri aylarla gelişmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de kameri aylardan bahsedilir. Haram aylardan bahsedilir. Haram aylardan bahsedilince haram aylardan bir tanesi de Muharrem olduğu için dolayısıyla geçmiş olur. Ramazan ayında oruç tutması gerektiği söylenir. Şimdi baktığımız zaman önce bir kameri aylar nedir? Onları bir aktaralım. Bunun üzerine çünkü bir şeyler söyleyeceğim. Birinci ay Muharrem, ikinci ay Safer, üçüncü ay Rebü'l-Evvel, dördüncü ay Rebü'l-Ahir, beşinci ay Cemaziyel-Evvel, altıncı ay Cevaziyel-Ahir. İlk 6 ay bunlar. Daha sonra 7. ay Recep, 8. ay Şaban, 9. ay Ramazan, 10. ay Şevval, 11. ay Zilkade, 12. ay da Zilhicce. Şimdi haram aylar dediğin zaman Kur'an-ı Kerim'de geçen haram ay, eşhuru hurum, haram aylar demektir. Yılın son 2 ve ertesi yılın ilk ayı, 3 ay, bir de 6. ay Recep ayına denk gelir. Üçü peş peşedir. Recep ayrıca tektir. Niye Recep'i ayrıca tek koymuşlar? Bununla ilgili çeşitli rivayetler var. Hac için yolculuğa çıkıldığı ay falan denilmiştir. Şimdi yılın 12 ayının en sonuncusu 11. ay Zilkade, 12. ay Zilhicce. Sonra 1. ay Muharrem. Yıl bitiyor ya. Yani hacılar geliyorlar. Zilhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkıyorlar. Zilhicce, hac sahibi demektir. Zilkade, oturma ayı, oturma sahibi demektir. Yani hacılar yılın 11. ayında, yılın sonunda gidiyorlar. Oralarda bekliyorlar haccı. Ona oturma ayı demişler. İçinde haccın yapıldığı aya da Zilhicce demişler. Zilhicce'nin 9'unda da haccın zirvesi. Arafat'ta toplantı gerçekleştirir. Daha sonra hacılar Kabe'ye gelerek, tavaf ederek memleketlerine dağılmaya başlarlar. Fakat dağılma, gelme, gitme 1-2 ay sürdüğü için Zilhicce ayının tamamı ve sonraki gelen Muharrem ayı dönüşle devam eder. Nereden baksan 2 ayda eskiden atla, deveyle böyle trafik yoktu. Uçak yolculukları yoktu. Hatta tren de yoktu. Otobüs de yoktu. Develerle, atlarla, bu tür araçlarla 2 ay, 3 ay, 4 ay sürüyordu. Bu nedenle işte bu haram ayları koymuşlar. Hacılar Kabe'ye geldiklerinde ve giderlerken sağ salim gelsinler gitsinler. Çatışma olmasın, kargaşa olmasın. Eğer savaşlar devam ediyorsa onlar ara verilsin. Silahlar sussun, hacılar rahatla gelsin gitsin diye bunu düşünmüşler. Haram aylar bu demektir. İşte Muharrem ayı da yılın hem 1. ayıdır hem de biten ayın hemen sonraki aya geldiği için de hacıların dönüş
ayına denk geldiği için de haram aylardan sayılmıştır. Hicri takvimdeki durumu böyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim burada haram aylardan bahsedince, haram aylarda Muharrem olunca ister istemez ne olmuş oluyor? Haram aylardan bahsetmiş oluyor. Direkt adını vererek zaten Muharrem diye Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ramazan diye Kur'an-ı Kerim'de geçer. Haram aylar diye geçer. Direkt Muharrem diye değil de haram aylar. Ama Ramazan dediği zaman direkt Ramazan ayını kullanıldığını görürüz. Haram aylar nedir? İşte 4'tür. Onlardan bir tanesi Muharrem'dir dendiği için de dolaylı yoldan geçmiş oluyor. Ama şehru Ramazan unzile fihil Kur'an. Kur'an Ramazan ayında indirildi diyerek direkt Ramazan diye adını verir. O direkten geçer. Şimdi İslam tarihinde 10 Muharrem Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da yanındakilerle beraber meşhur ve popüler rivayette 72 yaranı ile birlikte fakat yanında bulunan 80-100 kişi vardı. Yani onların hemen hemen tamamı az bir kadınlar ve çocuklardan oluşan az bir grup hariç tamamı malumunuz katledildi. Şehit edildi. Buna Kerbela olayı diyoruz. Bu Muharrem ayının 10. gününe denk geliyor. Yani tarihi tam denk getiren var, getirmeyen var ama o Muharrem diye meşhur olmuştur. O tam hangi tarihti diye tartışmaya bence gerek yok. İslam dünyası Kerbela olayı Hicret'in 60. yılında 61. 60 ve 61'li yıllara geçerken oldu. Ve o gün bugündür sonraki yıllarda özellikle Hazreti Ali'yi tutan, Hazreti Hüseyin'den yana olan Ehl-i Beyt mensupları, Şiiler, Alevilerin bazı kolları Muharrem ayında yas tutma amacıyla çeşitli törenler düzenlemeye başladılar. Yağsı matem törenleri denir bunlara. İran'da çok yoğun bir şekilde devam eder. Ve bu törenlerle yetinmeyip daha sonra Hazreti Hüseyin'in Medine'den çıkıp Kerbela'ya gelerek orada şehit olması ve yanındakilerin de geri dönüşünü ifade etmek için 10 gün boyunca 2 gün daha ekleyerek 12 gün boyunca oruç tutmayı adet haline getirmişlerdir. Buna da Muharrem orucu denir. Kerbela olayının gerçekleştiği hafta diyelim. Gerçekleştiği yaklaşık 2 hafta. 14 gün oluyor. İşte 12 gün. O hafta, o 2 haftada 1,5 haftaya geçen 2 haftaya yaklaşık dönemde tutulan 12 günlük oruçtur. Buna Muharrem orucu diyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Muharrem orucu Kur'an-ı Kerim'de geçmez ama Ramazan orucu geçer. Muharrem orucu zaten Kerbela'ya kadar yoktu. Dediğim gibi Yahudiler 10 Muharrem'de oruç tutuyordu ama Hazreti Musa'nın Mısır'dan çıkış günü olduğunu iddia ediyorlardı. Peygamberin de 10 Muharrem'de onlarla beraber oruç tuttuğu rivayet edilir. Ama Hazreti Hüseyin ve Kerbela olayından sonra zaman içerisinde yavaş yavaş önce anma törenleri, yağsı matem törenleri, ardından da onlar için oruç tutma. İşte ilk zamanlar 1 gün, 3 gün, 7 gün derken 12 gün. Şu anda 12 güne ulaşmış vaziyette ve Alevi camiası özellikle Türkiye'de 12 gün boyunca Muharrem ayında yağsı matem orucu diyerek oruç tutmaktadırlar işte. Bugünlerde onları yaşıyoruz. Şu anda bugünkü bu yılki Muharrem'in 3. günündeyiz. Bu 12 gün bu şekilde sürecek. Şimdi bu Muharrem ayıyla ilgili kitaplarda geçen bilgilerdir bunlar. Peki kısaca Muharrem ayında Hazreti Hüseyin ne yapmıştır? Bu olay uzun uzadıya tabii anlatılabilir ama ana başlıkları şöyledir. Muaviye kendisi vefat etmeden önce oğlu Yezid'i kendisine veliaht tayin etmişti ve çifte biat almıştı. Muaviye videosunda bunu uzun uzadıya anlatmıştık. Yani önce Muaviye'ye sonra oğluna
ulema biat etti. Dolayısıyla vefat edince Muaviye, Yezid tek başına kalmış oldu. Önceden zaten biat edilmiş. Seçime gerek yok. Bu doğrudan doğruya saltanata geçiş oluyor. Yani saltanatın ilk nüvesi budur. Ondan önce şura kuruluyordu, tartışma oluyordu. O mu olsun, bu mu olsun? Çeşitli tartışmalar neticesinde işte 4 halifenin seçimi böyle olmuştu. Ama Muaviye'den sonra ilk kez babadan oğula geçme. Devri saltanat, ırkçı saltanat. Babanın yerine oğlu sorgusuz sualsiz hem de yaşarken biat alınmış bir şekilde geçti. Bunun üzerine birçok sahabe buna isyan etti. Kabul etmediler. Sahabelerin daha doğrusu çocukları yani önceki sahabe yavaş yavaş ortadan kalkıyordu. İşte Zübeyir bin Avvam'ın oğlu gibi, Hazreti Ali'nin oğlu gibi sahabelerden birçoğu buna karşı çıktı. En son kala kala Hazreti Hüseyin kaldı. Şimdi bu durumda ne yapılacağına dair çeşitli çareler düşündüler. Özellikle Kufe'den Hazreti Hüseyin'e yoğun talepler geldi. Mektuplar gönderiyorlar. Kufe'ye gel, buradan bir hareket başlatalım. Bu adam ırsi saltanatla geldi. Ölünceye kadar da gitmeyecek. Buna kıyam etmek, ayaklanmak gerekir. Vaciptir. Bu tür bir saltanat kabul edilemez. Babadan oğula geçme, saltanat. Böyle görüşler yayılmaya başladı. Özellikle Kufe bu görüşlerin en yoğun şekilde olduğu yerdi ve Hazreti Hüseyin'i çağırdılar, mektuplar gönderdiler. Hazreti Hüseyin de o zaman Medine'de oturuyordu. Birkaç defa bu mektupların aslı var mı? Kufe'deki hareketlenme seviyesi nedir? Durumu nedir? Kaç kişiler? Hangi aşiretler? Ne yapmaya çalışıyorlar? Ne gibi niyetleri var? Bunu anlamak için Hazreti Hüseyin elçi gönderdi. Hatta bir daha birkaç defa elçi gönderdiği rivayet edilir. Yani elçi gidecek. Oradaki durum nedir? Bu davetin aslı var mıdır? Bunu ölçmek amacıyla gidiyor ve dönüşte de işte aslı vardır. Orada ciddi bir kalabalık var. Aşiretler, ileri gelenler çok rahatsızlar bu durumdan. Sizin Kufe'ye gelmenizi istiyorlar diye birkaç defa teyit ettikten sonra Hazreti Hüseyin işte 1 Muharrem'de yani sembolik olarak söyleyecek olsa 3 gün önce, bugün 3. gündeyiz, Medine'den yola çıktı. Kerbela'ya doğru yanında 500-600 kişi olduğu rivayet edilir. Ama Kerbela'ya doğru yaklaşırken 100 kişi falan civarında kaldı. Birçoğunu kendisi geri çevirdi. Birçoğu vazgeçti. Birçoğu sıcağa dayanamadı filan. Ama 100 kişi, çoğu kadın ve silahsız. Böyle Kerbela'da durmaya niyetleri falan da yoktu. Kerbela diye bir şey yoktu yani. Hazreti Hüseyin Medine'den çıkarken böyle Yezid'e ayaklanmak için falan çıkmadı. Kufe'ye gitmek için çıktı. Kerbela önlerine geldiğinde durduruldular. Yezid ordular geldi. Durun, Kufe'ye giremezsiniz denildi. Ve bu durumdan haberi yoktu Hazreti Hüseyin. Kufelilere yoğun baskılar uyguladılar. Bir taraftan para dağıttılar, bir taraftan çıkar sağladılar, bir taraftan aşiretlere baskı uyguladılar. Birçok kişi de öldürdüler, terör estirdiler, vazgeçirttirdiler. Hazreti Hüseyin'e çağıracaklarına Kufelileri yoğun baskılarla Kufe'de ileri derecede terör estirince Hazreti Hüseyin Kufe'ye doğru gelirken Kerbela önlerine geldiğinde artık Kufe'den gelip de Hazreti Hüseyin'i karşılayacak, onu Kufe'de ağırlayacak kimse kalmadı. Hüseyin'in bulunduğu yer Kerbela'da işte önleri çevrilince etrafında askerler, silahlı askerler çevirdi. Ve bütün ordularını Yezid oraya yığdı. Hem Kerbela'da diyelim 1000 kişi, Kufe'nin içerisinde 3000 kişi, daha ileri bir karakolda 10.000 kişi hazır bekliyor. Hüseyin'in yanında da 70-80 kişi var. Hepsi de silahsız. Çoğu da kadın ve çocuk. Şimdi ne olacak? Yani bu bir ayaklanma değildi aslında. Orada bir nevi gafil avlandılar.
şeye sokulmadılar, Kufe'ye sokulmadılar. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin bir durum değerlendirmesi yaptı. Bu açıdan bakıldığında Hazreti Hüseyin hem tamam idealist yönleri var. Böyle bir zulme ve saltanata boyun eğmeme gibi iradesi vardı ama zemin, zaman, ne zaman olur bu? Gücümüz ne alemde? Bunu da bilen birisi. Onun için elçi gönderiyor Kufe'ye. Öyle 72 tane silahsızdan ayaklanmış da kılıçtan geçirilmiş falan değil yani. Orada mecburen durdurulunca baktı ki durum tamamen kendi aleyhine. Bu sefer Kufe'ye giremeyeceğini anlayınca kendisiyle haberdar olan ve kendisinin yanına gelip de o haberi işte oradaki Kerbela bölge komutanı diyelim ona gönderecek. Onunla arasında irtibatı halinde konuşmalar olduğunu kaynaklar rivayet ederler. Burada Hazreti Hüseyin 3 şey söylediği rivayet edilir. Birincisi ben buraya aklamaya gelmedim. Medineliler davet etti. Onun için gelmiştim. Ama şimdi görüyorum ki çeşitli sebeplerle vazgeçmişler. Beni karşılayacak kimse de yok Kube'de. Bu durumda geri döneceğim. Bırakın Medine'ye geri döneyim diyor. İzin vermiyorlar. Hayır olmaz diyorlar. O zaman diyor Medine'ye gidemeyeceksem bırakın buradan uzak diyarlara gideyim yani sınır bölgelerine, Çin oralara falan, Türkistan'a, Çinistan'a, Horasan'a böyle Müslümanların kan dökmesini, birbiriyle uğraşmasını istemiyorum. Bırakın uzak diyarlara gideyim, insanların Müslüman olması için, hidayete ermesi için oralarda çalışmalar yapayım. Yani beni destekleyen kimse olmazsa ben düşün peşime demem. Ama bir halk ortaya çıkarsa başımıza geç, peygamberin torunu olarak, ehl-i beyt olarak bize önderlik et derse onlara da adaletle önderlik etmeye çalışırım. Yani Hazreti Hüseyin'in kafası aynı Hazreti Ali gibi, hani Hazreti Peygamber gibi. Peygamber de Medine'ye geldiğinde öyle öne çıkıp da insanları yönetmek falan istemedi. Yani hakem olmamızı istiyorsanız adaletle hükmederim. Hazreti Ali de durduk yere ortaya atılmadı. İnsanlar ortaya atılıp Hazreti Osman öldürülüp geç başımıza falan diye kargaşa ortamında olayların içerisine sürüklendi. Yani bu çizgide yani Peygamber, Ali, Hüseyin çizgisinde insanları biz yöneteceğiz diye öyle bir iddiaları yok. İnsanlar isterse o zaman bir görev yüklenilebilir. Kur'an'da da bu böyledir. Durduk yere insanlara siz ben yöneteceğim diyemezsiniz. Ya benim soyum şu, şuradan geliyorum, buradan geliyorum. İnsanlar seni istiyor mu peki? İstiyorlarsa hakemlik yaparsın ve adaletle hüküm verirsin. Kur'an'da anlatılan budur. Ee, Dolayısıyla Hazreti Hüseyin de böyle hareket ediyordu. Kabul etmediler. Bu ikinciyi de kabul etmediler. O zaman üçüncü olarak dedi ki sizin amacınız nedir? Yani tam olarak ne yapmak istiyorsunuz? Şimdi bu Yezid ne yapmaya çalışıyor? Yani buradaki herkesi öldürmek mi istiyor? Yani şu mektuplar geliyor, haberler geliyor. Biri öyle söylüyor, biri böyle söylüyor. Ben kimden muhatabım? Her biri bir şey söylüyor. Bir sürü kargaşa ortamı var. Bunu tam olarak Yezid'in tam ne yaptığını yani ne yapmaya çalıştığını öğrenmek istiyor. Onun için ona haber gönderin ne istediğini direkt söylesin. Ne yapıyor yani? Onlara diyorlar ki Yezid senden biat istiyor. Biat etmediğin sürece bunların hiçbirisi olmayacak. Yani ne Medine'ye dönebilirsin, ne uzak diyarlara gidebilirsin, ne de başka bir şey. Sen diyeceksin ki ben Ali'nin oğlu Muhammed Peygamber'in torunu Hüseyin. Ey ahali, ey İslam dünyası. Yezid Müslümanların halifesidir. Onu tanıyorum, ona biat ediyorum, boyun eğiyorum diyeceksin. Biz de bunu alacağız, diyar diyar dolaştıracağız. Diyeceğiz ki Peygamberin torunu Ali'nin oğlu Hüseyin Yezid'e biat etmiştir. Onu Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak kabul etmiştir. Halife olarak, meşru halife olarak kabul ettirmiştir. Diyeceğiz, davulla, zurnayla, diyar diyar dolaşarak bunu ilan edeceğiz. Çünkü Yezid'in istediği bu. Çünkü onun biat etmemesinden korkuyor. Şimdi eğer diyor biat etmezse, gider Medine'de oturursa veya Çin'in oralara giderse
bu rahat durmaz. O biat etmediği sürece ben burada rahat oturamam diye düşünüyor Yezid sarayında. Çünkü ne olur ne olur bugün bırakırsam yarın başka bir şey olur. Rahatsız yani. Böyle bir Ali'nin oğlu, peygamberin torunu Hüseyin orada bir çıban başı gibi onu görüyor. Bunun bana biat etmesi lazım veyahut da temizlenmesi lazım. Ortadan kaldırılması lazım. Adam kafası böyle çalışıyor. Rahatsız oluyor yani. Varlığından rahatsız oluyor. Direkt varlığından rahatsız oluyor. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. İşte Hazreti Hüseyin bunu kabul etmiyor. Hayır. Bunu asla yapmayacağım diyor. Bak burada ölürsün. Hayır asla yapmayacağım diyor. Hemen etrafındaki insanlara, çocuklara, kadınları toplanmalarını ve geri dönüş hazırlıkları yapmalarını, onlara dokunulmamasını, geriye döneceklerini, gerekirse kendisinin tek başına savaşarak, vuruşarak öleceğini söylüyor. Asla biat etmeyeceğim diyor. Ve etrafındaki gençler öne atılarak, hayır sen yürüme biz senin için ölürüz, sen kenarda dur diyorlar. Onu savaşa sokmak istemiyorlar, ileri götürmek istemiyorlar. Buna rağmen orada vuruşa ok isabetleri neticesinde böyle onlarca yüzlerce kişi üzerine çullanarak şehit ediyorlar. Onu savunanlarla beraber. Geriye kalan kadınlar ve çocuklar da zincirlere bağlayarak şehirlerden geçilerek Yezid'in sarayına götürüyorlar. Özellikle Zeynep ve Zeynel Abidin en küçük. Zeynel Abidin hasta, ağır hasta, sıcakta. Sahra hastalığı gibi hastalık geçiyor. O çadırın kenarına yatıyor. Gölgede kalkamıyor ayağa. Ee, Kadınlara özellikle ortaya atılmamalarını, toplanmalarını, bohçalarını falan işte o çadırdaki şeyleri geri dönüleceğini falan söylüyor. Kendisi de bu şekilde bilerek, isteyerek ve başka yol bırakılmadığı için kendisine ölümünü adeta görüyor. Bugün benim ölüm günüm dercesine biat etmeyi reddediyor. Sonsuza kadar Yezid'e ve onun yerine geçecek olan saltanat sahiplerine bu imkanı vermeyeceğim. Hüseyin Yezid'e biat etti. Onu halife olarak kabul etti. Dedirtmeyeceğim dediği için ve bu hayatına mal oluyor ve orada şehit oluyor. İşte Kerbela faciası dediğimiz olay budur. Ve bana göre Hazreti Hüseyin Allah yolunda şehit olmuş nadir, yani şehadeti apaçık ortada olan, ancak şehadet dediğin şey böyle bir şeydir yani. Ve o da bundan çekinmiyor. Galiba benim de Allah'ın bana biçtiği rol bu dercesine adeta. Orada hayatını kaybediyor. O gün bugündür İslam dünyası her yıl Kerbela'da, işte bu Muharrem ayında zalimlere, firavunlara, saltanat idarecilerine biat etmeyi reddetmiştir. Bu biat etmeyi reddetme kültürü Hazreti Hüseyin'in ruhuyla beraber kıyamete kadar yaşayacaktır. Ve Hazreti Hüseyin'den itibaren Kerbela üzerinden bütün e, zalimlere karşı olan ve mazlumlardan yana olan insanlar da etek köbeğe bürünerek yaşamaya devam ediyor. İşte Muharrem ayının arkasında yatan ruh bu. Evet, bu hususta söyleyeceklerim bu kadar. Sözümü bitirirken Kerbela şehitlerine ben bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Hazreti Hüseyin'in mirasını tüm Müslümanların sürdürmesi gerekir. Zulme teslim olunmaması gerekir. Zulüm olunca akan kanlar durur Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim der ki ve la udvane illa alel zalimin. Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Yani bir insanın ırkı, dini, mezhebi, cinsiyeti, sosyal statüsü, yaşadığı yer, bölge sebebiyle yaşam biçimi gibi sebepler yüzünden hiç kimseye düşmanlık yoktur. Bu Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmıştır. Ancak bir tek şey hariç zalim olması müstesna. Bir insan zalimse, yani başkasının hakkını yiyorsa, zulüm hak yemek demek. Kur'an'ın
baş düşmanı budur. Düşman ilan ettiği şey budur. Zalimler ahdime nail olamaz demiştir Hazreti İbrahim'in duasına. Yani bir insan zalimse o Müslümanların başına geçemez. Ona önder olamaz. Peygamberin soyundan bile gelse zulmettiği takdirde reddedilir ve adaleti savunmak için onunla mücadele edilir. İşte Hazreti Hüseyin'in sonraki nesillere bıraktığı en büyük mesaj bana göre bu. Evet, bu hususta söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler hocam bu bilgilendirici güzel yayın için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Tamam, teşekkürler, hayırlı yayınlar.